Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Doğumu, gençliği, peygamber oluşu. Allah'ın en son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'de yerleşmiş bulunan Kureyş kabilesinin Haşimi kolundandır. Babası Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah, annesi Vehb'in kızı Amine'dir. Evlilik çağına gelen Abdullah, Kureyş'in Zühre oğulları kolundan Amine isimli hanımla evlendirilmiş, o günün adeti olarak damat, 3 gün gelinin evinde kaldıktan sonra hanımıyla birlikte babası Abdülmuttalib'in evine taşınmıştır. Evliliğin üzerinden geçen birkaç ay, Abdullah'ı Şam taraflarına doğru düzenlenen bir kervana katılmaya mecbur etmiştir. Çünkü ailesinin geçimini sağlamak üzere ticaret yapması gerekmektedir. Eşiyle vedalaşıp ayrılırken onu bir daha göremeyeceğini bilmemektedir. Ancak içinde hamile olan hanımının kendine hediye edeceği bir yavrunun sevgisi kıpırdanmaktadır. Abdullah, gönlünde baba olacağı günlerin hayaliyle Mekke'den ayrılmış, bir ay süren sıkıntılı bir yolculuğun sonunda Şam'a ulaşmış, pazarları dolaşmış, alışveriş yapmış ve yoldaşlarıyla birlikte geri dönmüştür. Yolda yakasına sarılan bir hastalık Abdullah'ı fena halde sarsmış, Yesrib, Medine şehrine geldiklerinde artık yola devam edemeyeceğini anlamış ve dayıları olan Neccar oğullarına misafir olmuştur. Mekke'ye gelen kafile durumu Abdülmuttalib'e bildirmiş, derhal Abdullah'ın büyük ağabeyi Haris yola çıkarılmış, fakat Haris sevgili kardeşini değil, Nabia'nın evinin bahçesinde bulunan bir mezarı ziyaret edebilmiştir. Böylece Amine henüz birkaç aylık evliliğinin sonucu olarak dul kalmıştır. Fil vakası. Arapların asırlardır pek değer verdikleri Kabe, Hazreti İbrahim aleyhisselam tarafından yapılan ve her yılın Zilhicce ayında ziyaret edilen mukaddes bir binadır. Bu durumu hazmedemeyen Ebrehe adındaki Yemen valisi büyük bir ordu toplamış ve Kabe'yi yıkmak üzere harekete geçmiştir. Fakat Mekke'ye 2-3 kilometre kala Muammes denilen yerde Ebabil adı verilen ve sürüler halinde gelen kuşların hücumuna uğramış, onların bıraktıkları ufacık taşlar orduyu kırıp geçirmiş, perişan etmiştir. Ordunun önünde bulunan büyük bir filden dolayı mahvedilen bu orduya Ashab-ı Fil denilmiş ve o yıl insanlar arasında Fil Yılı diye bilinir olmuştur. Dünyaya teşrifleri. Yüce Allah'ın bir ikramı olarak hamileliğin hiçbir sıkıntısını hissetmeyen Amine, Fil olayından 55 gün sonra Rebiyülevvel ayının 12'sine rastlayan pazartesi günü tan yeri ağrırken peygamberlerin en büyüğüne anne olmuştu. Miladi takvimlerse 571 yılının 20 Nisan tarihini göstermekteydi. Amine rüyasında doğacak çocuğa Muhammed ismini verme emrini almış, ayrıca Abdülmuttalib'in gönlüne de bu isim sanki nakşedilmişti. Abdülmuttalib dostlarına bir ziyafet verdi. Adını sordular, söyledi. "Neden bu ismi koydun?" dediler. Onu yerde insanlar, gökte melekler methetsin istedim dedi. Süt anneye verilmesi. Doğduğunda annesi emzirdi. Birkaç gün amcası Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe'nin sütünü emdi. Daha sonra Sa'd bin Bekr kabilesinden Mekke'ye gelen süt annelerden Halime isimli bir hanım, alabileceği başka çocuk kalmadığı için sevgili Muhammed'i aldı. Yetim olması sebebiyle verilecek ücrette düşük olur diyordu. Halime nur yüzlü bir yavruyla karşılaştı. Onu aldı, emzirdi. Diğer memesini vermek istediğinde dudaklar kapanmıştı. Bundan böyle ikinci memeyi bu yavru hiç almayacak, onu Halime'nin oğlu Abdullah'a bırakacaktı. Yarın insanlara eşitliğin ve adaletin anlamını yaşayarak anlatacak olan bu sevgili yavru, elbet ilahi bir kontrol altında bulunuyordu. Bir zamanlar Firavun'un sarayında getirilen süt annelerin hepsini de reddeden Hazreti Musa'yı denetim altında tutan kudret, bu defa Hazreti Muhammed'i de aynı denetim altında tutmakta, ikinci memeden süt emmesine izin vermemekteydi. Halime memnun ve şaşkındı. Çünkü bu eve ayak basıncaya kadar göğsünde bir çocuğu doyuracak süt bulunmamış, oğlu Abdullah doyasıya süt emmediği için uyku yüzü görmemişti.
Halbuki şimdi bu yavruyu da kendi oğlunu da rahatlıkla doyuracak süt gelmekteydi. Yolda gelirken aksiliği tutan eşeği koşar adımla ilerliyor, devesinin memelerinden süt damlıyordu. Bundan böyle 4 yıl boyunca otlamaya giden koyun ve develeri bol bol süt verecek, komşuları bu durumu hayretle seyredecek, hatta çobanlarına siz de bu hayvanları Halimelerin hayvanlarını otlattıkları yerlerde otlatın demeye çıkacaklardı. Anlaşılan Yüce Mevla, sevgili Resulünün emdiği sütün ücretini peşin olarak ödemekteydi. Çünkü bu küçük yavru, ileride insanlığın tanıdığı en ağır yükü yüklendiğinde, işçinin ücretini alın teri kurumadan vermeyi emredecekti. Varlığı alemlere rahmet olan bir peygamber için Yüce Mevla, sonu gelmeyen rahmet hazinelerinden birkaç damlayı bu aileye serpiştirmişse, bu garip karşılanmamalıdır. 2 yıl müddetle süt annenin yanında kalan sevgili Muhammed, annesine getirildiği zaman 4 yaşındaymışçasına gelişmiş, gürbüz bir çocuk olmuştur. Amine, yavrusunu görmenin mutluluğunu duymuş, ancak Mekke'yi kasıp kavuran veba tehlikesinden oğlunu uzak tutma düşüncesiyle onu tekrar götürmelerini rica etmiştir. Tekrar Sa'd bin Bekr yurduna dönen sevgili, orada süt kardeşleri Şeyma ve Abdullah'la birlikte 2 yıl daha kalmıştır. Bir gün küçük Abdullah'ın Kureyşli kardeşime yetişin diyerek feryat etmesi üzerine koşup gelen Halime ve eşi Haris, onu solgun bir yüzle ayakta bekler halde buldular. Beyaz elbiseli 2 adamın gelip kendisini yatırdıklarını, göğsünü açıp içinden bir şeyler çıkarıp attıklarını, atarken de bu şeytanın nasibidir dediklerini anlatıyordu. İslam kültüründe şakkı sadr, göğüs yarma olayı diye bilinen bu ilahi ameliyatın önemini ve anlamını Halime ailesinin kavrayabilmesi imkansızdı. Görünmez kuvvetlerin çocuğa bir zarar ulaştırması endişesiyle vakit geçirmeden yola çıktılar. Evlerinin bereketi olan değerli yetimi annesine teslim ettiler. Amine, gül yüzlü yavrusuna kavuşmanın sevinciyle mutluydu. Abdülmuttalip ise çocuklarından ve torunlarından hiçbirini duymadığı bir sevgiyle Abdullah'ın emanetine bağlanmıştı. Hazreti Amine'nin vefatı ve dedesinin himayesine alınması. Fil olayının üzerinden 6 yıl geçmişti. Amine son 2 yılını beraberce geçirdiği yavrusunu yanına aldı. Yıllardır bu ailenin bir ferdi haline gelen hizmetçi Ümmü Eymen'le birlikte Yesrib, Medine yolculuğuna çıktı. Sevgili eşinin mezarını ziyaret edecek ve küçüğüne de babasının dayılarını tanıtacaktı. Neccaroğulları 3 kişilik misafirlerini izzet ve ikramla karşıladılar. Çünkü bunlar 6 yıl evvel topraklara Sultanül Enbiya'nın babası olduğunu bilemeden gömülen, yeğenleri Abdullah'ın emanetiydiler. 6 yaşındaki sevgili, annesiyle birlikte Yesrib'de 1 ay kaldı, arkadaşlar edindi, oynadı, yüzmeyi öğrendi. Bir gün tekrar Mekke'ye dönmek üzere Neccaroğullarına veda ettiler. Yolda hastalanan anne, Ebva adı verilen köye geldiği zaman artık hayatının düğümlenmek üzere olduğunu anladı. Arapların misafirperverlikleri ve güçlerinin yettiğince rahat ettirebilme çabaları, tedavi usulleri, Amine'nin ecel okuna hedef olmasını önleyemedi. Gönlü gül yüzlü yavrusunun ileride pek büyük bir insan olacağı kanaatiyle doluydu. Vefatında 30 yaşına ulaşmış bulunuyordu. Yetimlerin en güzeli, dadısı Ümmü Eymen'in kucağında gözyaşları dökerek Ebva köyünü terk etti. Mekke'ye geldi. Bundan böyle dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalacaktı. Yüce Mevla'nın bir takdiri olarak ana ve babadan yetim kalan yavru, dedesinin şefkat ve merhametini, samimi ve hudutsuz sevgisini bulmuştu. Sanki o dedesine değil, dedesi ona muhtaçtı. Annemden sonra annemdir diye hayatı boyunca sevdiği ve saydığı Ümmü Eymen de yine dedesinin yanındaydı. Bir kıtlık mevsiminde torununu da yanına alarak Ebu Kubeys tepesine çıkan ve bu yavru hürmetine Yüce Mevla'dan yağmur dileyen Abdülmuttalip, sevgili torunuyla sadece 2 yıl baş başa kalabildi. Vefat ederken onu oğlu Ebu Talib'e emanet etti. Birçok iyi huylara sahip olan ve uzun yıllar boyu kapalı kalıp yeri bile unutulan Zemzem kuyusunu gördüğü bir rüya ile bulup çıkaran Abdülmuttalip, bu hizmetiyle insanların gönüllerinde ayrı bir yer tutmuştu.
Onun cenazesi Hacun kabristanına götürülürken ardınca ağlayanlar arasında 8 yaşına basmış bir yavru daha vardı. Benim bu torunum pek büyük bir insan olacak diye inanan ve bu inancını her fırsatta söyleyen Abdülmuttalib'i sevgili torununun şefaati kucaklar diye bekliyoruz. Ebu Talib'in himayesinde. Sevgili yetim, amcası Ebu Talib'in ve eşi Fatıma el-Esediye'nin pek derin ve samimi sevgileriyle, şefkat ve merhamet duygularıyla karşılanmıştır. Bu evde o, gerçek bir baba ve anneden görülecek yakınlığı ve ilgiyi bulmuş, Ebu Talib ve Fatıma, onu evin bereketi olarak değerlendirmişlerdir. Fakir ama mert bir insan olan Ebu Talib, Şam taraflarına giden bir kervanın yönetimini üzerine aldı. Yeğeniyle birlikte yola çıktı. Suriye taraflarında Busra adıyla bilinen bir kasabaya yakın yerlerde Bahira adında bir din adamı kervan halkını misafir etti. Henüz 12 yaşlarında olan yetimle özel olarak ilgilendi. Gözündeki kırmızıya çalar beyazlığı, sırtındaki nübüvvet mührünü gördü. Babasının o doğmadan öldüğünü öğrendi. "Nasıl uyursun?" sorusu, "Gözlerim uyur fakat kalbim uyumaz" şeklinde cevaplandırıldı. En sonunda Bahira Ebu Talib'e döndü. "Bu çocuğu daha ileri götürme. Yahudilerin onu öldürmelerinden korkarım" dedi. Ebu Talib ticaretini Busra'da yaptı ve dönüş emrini verdi. Hazreti Hatice ile evlenmesi. Amcasının gelirinin pek az olması sevgili yeğeni çobanlığa yöneltti. Amcasının hayvanlarıyla birlikte komşularının hayvanlarını da güttü. Aldığı ücretle amcasına yardımcı olmaya çalıştı. Çobanlık günlerinde Mekke'de yapılan bir eğlenceye katılmak için sürüsünü arkadaşına bıraktı ve şehre indi. Fakat oturur oturmaz gözlerine çöken bir uykuya daldı. İkinci bir defa denediğinde de yine uyuyup kaldığı eğlencelere gitmeyi bir daha düşünmedi. 20 yaşlarına ulaşmış olan Muhammed bin Abdullah'ı Kureyş ve Kays kabileleri arasında çıkan ve haram aylarda yapıldığı için Ficar Harbi diye bilinen savaşta görüyoruz. O bu savaşta karşı taraftan atılan okları toplayıp amcalarına ulaştırmış fakat savaşa katılmamıştır. Cahiliye adetlerine ve şahsi nüfuzuna dayanarak zulüm yolunu tutanlara dur demek ve güçsüzlerin haklarını korumak maksadıyla Mekke'de bir dernek kurulmuştur. Hılfül Fudul adı verilen bu derneğin en genç üyesi Abdülmuttalib'in torunudur. Peygamberliğin gelişinden sonraki günlerde tekrar böyle bir anlaşmaya çağrılsam tereddüt etmeden katılırdım dediği bu dernek, denizlerde bir tüyü ıslatacak kadar su bulundukça mazlumun yanında bulunma ve ona destek olma prensibine dayanıyordu. Birkaç faydalı çalışması olan Hılfül Fudul Derneği fazla devam edememiştir. Ebu Talib'in yanına gelişi üzerinden 17 yıl geçmiş ve 25 yaşına ulaşmıştı. Mekke zenginlerinden dul bir hanım olan Hatice'nin Şam'a göndermek üzere hazırladığı bir kervana yönetici olarak katıldı. Hatice o güne kadar defalarca ticaret kervanı hazırlamış ama dönüşte kendisine rapor veren kölesi Meysere'den aldığı bilgilere dayanarak her defasında yöneticiyi değiştirmiş fakat bir türlü aradığını bulamamıştı. Bu defa Ebu Talib'in yeğenini deneyecekti. Öteden beri onun hakkında duyduğu bilgilere dayanarak ona 2 misli ücret ödemeyi kabul etmişti. Yıllarca önce sevgili amcasıyla geçilen yollar bir defa daha geçildi. Bahira'nın öldüğü öğrenildi. Onun yerini alan Nastura ile görüşüldü. Onun tavsiyesiyle yine Busra'da ticaret yapıldı ve dönüldü. Her seferinde elde edilen kârın 2 misline ulaşılmıştı. Ayrıca köle Meysere, onun aranılıp bulunmayacak değerde bir insan olduğunu anlatmıştı. Her yönüyle güvenilir bir şahsiyete sahip olan fevkalade bir insan diyordu. Meysere'ye göre artık aranılan bulunmuştu. Bir başkasını aramaya ihtiyaç kalmamıştı. Bu rapor Hatice'yi bir başka karara sevk etti. O güne kadar Mekke eşrafı tarafından yapılan evlenme tekliflerini reddetmişken, bu defa evliliğe kendisi talip oldu. Arkadaşı Nefise'yi bu iş için görevlendirdi. Böylece Hatice, hayatının en verimli ticareti için harekete geçmiş oluyordu. Muhammed bin Abdullah'ın ileri süreceği tek mazeret fakirlikti. Nefise, işin bu yönünü hiç düşünme demiş ve biraz sonra Hüveylid kızı Hatice'ye müjdeyi vermek üzere dönmüştü. Nikah töreni Hatice'nin evinde yapıldı. Ebu Talib bir konuşma yaparak dönür olduklarını anlattı.
Hatice'nin amcası Amr bin Esed yaptığı konuşmayla evlilik teklifini kabul ettiğini bildirdi. Bundan böyle eşi Hatice Hanım'ın evinde kalmak ve aile reisi olmak üzere Muhammed bin Abdullah amcasının evinden ayrılmış oluyordu. Diğer de eşinin ticaretini artık kendisi yürütecekti. Evlilikle birlikte ticaret hayatına da atılmış olan Muhammed bin Abdullah'ın zaman zaman bazı insanlarla ortaklaşa çalıştığını ve onlardan tertemiz hatıralarla ayrıldığını biliyoruz. Bundan böyle onun devamlı Mekke'de kaldığı ya da ticaret için Şam-Yemen taraflarına gittiği konusunda bilgi sahibi değiliz. Evlat edinmesi. Hatice Hanım'ın yeğeni Hakim bin Hizam, teyzesinin arzusu üzerine evde hizmetçi olarak kullanılmak maksadıyla köle pazarında rastladığı sevimli bir çocuğa talip olmuş, satın alıp getirmiştir. Çocuğun adı Zeyd'dir. Annesiyle komşu kabileye misafir olarak gitmiş, fakat yapılan bir baskın neticesi esir olarak eli kolu bağlanmıştır. Bundan böyle annesini hiç göremeyecektir. Fakat kader onu döne dolaşa büyükler büyüğünün evine getirmiştir. Hatice Hanım evlendikten sonra Zeyd'i eşine hediye etmiş, ancak Zeyd bu evde hizmetçi gibi değil, bu evin sevilen, merhamet ve şefkatle muamele gören bir evladı durumuna gelmiştir. Zeyd'in babası Harise, oğlunun Mekke'de olduğunu öğrenince gelmiş, onu satın almak istemiş, onu serbest bırakırım, seni isterse alıp gidersin, beni isterse yanımda kalır cevabıyla karşılaşmış. Zeyd, babasının yanına çağrılmış ve durum anlatılmış, oysa hiç tereddüt etmeden sahibinin yanında kalmayı tercih etmiştir. Zeyd'in bu kararı üzerine Muhammed bin Abdullah onu elinden tutup Mescid-i Haram'a götürmüş ve bir taşın üzerine çıkarıp halka göstermiş, bundan böyle bu çocuk benim oğlumdur diye ilan etmiştir. Önce üzülen ama sonra gönlüne su serpilen baba, nur yüzlü insana veda edip ayrılmıştır. Zeyd artık İslam'da evlat edinme yolunun yasaklanacağı yıla kadar Zeyd bin Muhammed, Muhammed'in oğlu Zeyd adıyla tanınacaktır. Kabe'nin imar edilmesi. Çeşitli yönlerden 7 tane vadinin birleştiği bir yerde kurulan Mekke ve özellikle Kabe, zaman zaman sağanak halinde yağan yağmurların oluşturduğu sel baskınına uğrar. Muhammed bin Abdullah'ın 35 yaşlarına ulaştığı günlerde şiddetli bir selle Kabe önemli ölçüde zarar gördü. Bu arada çıkan bir yangın, Kabe'nin yeniden yapılmasını gündeme getirdi. O günlerde Cidde yakınlarında karaya oturan bir geminin enkazı satın alındı. Önce Hazreti İbrahim'in temellerine kadar inildi. Sonra yapım işi başlatıldı. Güneydoğu köşesinde yer alan El Hacerül Esved ismindeki taşı yerine kimin koyacağı meselesi ortalığı karıştırdı. Her kabile bu şerefli işin kendisine ait olduğu görüşünü savunuyor, bir başka kabileye hak tanımıyordu. Kılıçların çekileceği bir anda Mescid-i Haram'a ilk defa girecek olanın hakemlik yapması teklif edildi. Kapıdan giren ilk insan, yıllar boyu insanların güvenini kazanmış, sevilip sayılmış olan insandı. İşte El-Emin geliyor, onun hakemliğine razıyız diye bağıranlar oldu. Hiç itiraz eden olmadı. Durum anlatıldı. O sırtından örtüsünü çıkarıp yere serdi. El-Hacerül Esved'i onun üzerine koydu. Her kabileden bir insanın tutmasını istedi. Beraberce götürdüler. Sonra kendisi taşı aldı ve yerine yerleştirdi. Böylece kavgalı mesele sulh yoluyla halledilmiş oluyordu. Kabe'nin yapımı devam etti. Fakat malzeme yetersizliği sebebiyle Kabe'den olduğu bilinen bir kısım dışarıda bırakıldı ve orası yarım daire şeklinde kısa bir duvarla çevrildi. Burası Hicr ve Hatim adlarıyla bilinecektir. Hazreti Ali'yi yanına alması. Mekke'de sık sık yaşanan bir kıtlık mevsiminde Muhammed bin Abdullah amcası Abbas'ı buldu. Kardeşin Ebu Talip zor durumdadır. Gidelim çocuklarından birer tanesini yanımıza alalım. Böylece onun yükü de hafiflemiş olur dedi. Abbas bu teklifi kabul etti. Ebu Talib'e maksatlarını anlattılar, itiraz etmedi. Abbas Cafer'i aldı, Ali ise yarının büyük peygamberinin yanına geldi. Bundan böyle bu evin bir ferdi olarak sofrasına oturacak, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm ve Zeyd ile birlikte yaşayacaktı. Böylece Muhammed el-Emin yıllar boyunca amcası Ebu Talip'ten ve yengesi Fatıma el-Esediye'den gördüğü iyiliklere
karşılık verebilmiş olmanın mutluluğunu duyacaktı. İlk doğan çocuğuna Kasım adını vermiş ve dolayısıyla kendisi insanlar arasında Ebul Kasım künyesiyle bilinir olmuştu. Kasım çok yaşamamış, onu takip eden Abdullah da ölmüş, Zeynep, Rukayye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma adlarını verdiği 4 kızı olmuştu. Zeynep'i Hazreti Hatice'nin kız kardeşinin oğlu Ebul As ile evlendirmiş, Rukayye ve Ümmü Gülsüm'ü amcası Ebu Leheb'in 2 oğluna nişanlamıştı. İlk vahiy. Artık 40 yaşlarına ulaşmış olan Muhammed el-Emin, kendisinde bir takım alışılmadık hallerin meydana geldiğini hissetti. Geceleri gördüğü rüyalar, sabah aydınlığı gibi ortaya çıkıyordu. Artık peygamberliğin ilk belirtileri başlamış, şafak sökmüştü. Rüyayı Sadıka adı verilen bu rüyalar, ihtimal ki onun güvenini tazeliyor, yükleneceği ağır görevin ilk temelleri atılıyordu. Rüyalar 6 ay kadar devam etti. Bu arada o, insanlardan uzaklaşıp yalnız kalma duygusuyla doldurulmaktaydı. Evine ve işine bağlı bir insan olan Muhammed el-Emin, bu duyguya karşı koyamayacağını anlayınca bir miktar azık aldı, Mekke'nin güneydoğu tarafında ve Mekke'ye 5 kilometre mesafede bulunan Hira Dağı'na geldi. Dağın tepesinde bulunan bir mağaraya yerleşti. Buradan Mescid-i Haram görünmekteydi. Yiyecek ve içeceği tükendikçe şehre inen ve azığını alıp hemen dönen Muhammed el-Emin, Hira Dağı'nda 1 ay kadar kaldı. Ramazan ayı bitmek üzereydi. Kadir gecesinin sabahı yaklaştığı sıradaydı ki, birden karşısında vahiy meleği belirdi. "Oku" dedi. Okuyan bir kimse değilim. Bu cevap üzerine vahiy meleği onu yakaladı ve kuvvetle sıktı. Öyle ki Muhammed el-Emin, kemiklerinin birbirine geçtiğini zannetmişti. Melek onu bıraktı ve aynı emri tekrarladı. "Oku" dedi. O güne kadar okuma ve yazmayla hiç ilgisi olmamıştı. İstese de okuyamazdı. Bu sebeple aynı cevabı verdi. "Ben okumuş bir kimse değilim" dedi. Melek tekrar tuttu, 2. defa takati kesilinceye kadar sıktı, bıraktı ve "Oku" emrini 3. defa tekrarladı. "Ben okuma bilmem, ne okuyayım" şeklinde karşılık alınca 3. defa yakaladı ve sıktı. Her 3 sıkışta da Muhammed el-Emin öleceğini zannedecek dereceye gelmişti. Onu bırakan melek bu defa "Yaratan Rabbinin adıyla oku. Rabbin insanı bir damla kan pıhtısından, yapışkan bir maddeden yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Kalemle yazmayı öğretmiş, insana bilmediğini öğretmiştir" anlamına gelen ilk 5 ayeti okudu ve gözden kayboldu. Cibril-i Emin'in sıkıştırmasıyla adeta yoğrulmuş, eti kemiği birbirine geçmiş hale gelen ve birdenbire karşılaştığı bu durumla iyiden iyiye sarsılan Muhammed el-Emin mağaradan çıktı. Dağdan aşağı inmeye başladı. Dağa çıkarken Muhammed bin Abdullah idi, şimdi Muhammed Resulullah olarak iniyordu. Dili meleğin okuduğu 5 ayeti okuyor ama karşılaştığı tahammül edilmez olayın etkisiyle bütün vücudu titriyordu. Meleğin kendisini bu derece sıkıştırmasındaki hikmet, öyle zannediyoruz ki bundan böyle karşı konulamaz, önüne durulamaz bir kudretin emri altına girdiğini anlamasını sağlamaktı. Artık insanlığın hidayet güneşi doğmuştu. Kainatı kucaklayacak bir rahmetin temsilcisi, insanlığın en büyük ve en son hidayet rehberi, Allah'ın en şerefli ve en sevgili peygamberi, Hira Dağı'nın kayalıkları arasındaki incecik ve belirsiz yollardan aşağı inmekteydi. Evine geldiğinde "Beni örtün, beni örtün" dedi, örttüler, bir zaman yattı. Dinlendikten sonra olanları anlattı ve sözlerini "Kendimden korktum" diyerek bitirdi. Hanımı Hatice onu şu sözlerle teselli etti: "Hayır, Allah seni asla perişan etmeyecektir. Çünkü sen akrabalık bağlarını devam ettiren, misafirine ikramı olan, güçsüzlerin yükünü üzerine alan, fakiri giydiren ve kazandıran, felakete uğrayanların yardımına koşan bir insansın." Bu sözler, Hazreti Peygamber'in peygamberlik gelmeden önce fazilet dolu bir hayat yaşadığına dair güzel bir değerlendirmedir.
Gelen ilk vahiy ise insanlığın en çok muhtaç olduğu okuma ve yazma ile ilgilidir. İslam'ın temeli olan namaz, oruç, hac gibi ibadetlerden ve diğer ahlaki vazifelerden evvel okuma ve yazma emri verilmiş oluyordu.